Çağımızda en çok görülen aldatma biçimi maalesef ki sosyal medyada kişilerin birbirlerini stalklamasıyla başlayan, sonra işte mesajlaşmalarla devam eden aldatma biçimi. Şimdi bir kere en başında söylememiz gereken şey, evet bu bir aldatmadır. Sosyal medyada birilerini takip edip sonrasında mesajlaşarak iltifatlarda bulunmak, tanışmak istemek, görüşmek istemek bir aldatma biçimidir. Aldatma ise bildiğiniz gibi, hep söylediğimiz gibi bir boşanma nedeni. Burada neden bizim kafamız karışık, neden bunu bu kadar masumane görüyoruz, bir aldatma olarak görmüyoruz diye düşünüyorum ve gelen müvekkillerimle konuşmalarımı hatırlıyorum. Burada tabii bizim için toplumsal olarak algıladığımız şey, birisiyle temas ederse, yüz yüze gelirse, işte bir masada oturur yemek yerse, işte eli eline değerse, aralarında özel bir münasebet meydana gelirse o zaman aldattığı konusunda insanlar kani. Ama eğer sadece bir beğeni, sadece bir mesajlaşma söz konusuysa çok gönül rahatlığıyla bir kusuru olmadığını ve asla aldatmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor. Hatta anlatırken bunu şöyle anlatıyor. Yani bunu herkes yapıyor. Hani ben de sadece bunu yaptım. Zaten tanışmadım bile. Hani hiç yüz yüze bile gelmedim. Hatta bazı müvekkillerim şunu söylüyorlar. Yurt dışındaydı zaten. Hani burada bile değildi. Dolayısıyla bunların bir nevi sanki aldatmanın yan yolları gibi düşünüldüğünü görüyorum. Böyle yaparsa, yani görüşmezse, sadece flörtleşirse bunun bir aldatma olmayacağını düşünüyor. Halbuki hukuk nezdinde bakalım. Hukukun cevapları her zaman gerçekten karın doyuruyor. Çünkü bir mantığı var ve diyor ki aldatmak dediğimiz şey güven sarsıcı davranışla başlar. Yani ve son belki aldatmanın en ağır biçimi de zina olarak hukukta adlandırılmıştır. Evet, zina bir özel boşanma nedenidir ama sadece zina bir boşanma nedeni değildir. Ve genel boşanma nedenleri içerisinde baktığımızda güven sarsıcı davranış bir boşanma nedenidir. Güven sarsıcı davranışta da hep kullandığım bir tabir vardır. Özellikle buna yönelen kişilerin eşinizin yanınızda olmadığını düşünün. Siz pek çok eylemi farklı yapabilirsiniz, değil mi? Peki bir de tam tersini düşünelim. Eşiniz yanınızda oturuyor. Telefonunuzda siz de bir şeylere bakıyorsunuz, sayfalara giriyorsunuz. Onun da sizi izlediğini görüyorsunuz. Oradayken yapamadıklarınız neler? Bir düşünün istiyorum. Eğer eşiniz yanınızdaymış gibi düşünüp de hala bir şeylerden geri durabiliyorsanız siz sadıksınız, sadakat hükümlerine uyuyorsunuz. Ama hayır, eşinizin yokluğundan faydalanarak onun varlığında yapamayacağınız şeyleri yapıyorsanız hukuk diyor ki evet, bu bir güven sarsıcı davranıştır. Çünkü eşiniz bunu görseydi burada güveni sarsılacaktı. Ve bu tabii iki taraflar arasındaki güven ilişkisini zedelediği için bir tazminat sebebi olacaktır ve bir kusur sebebi olarak görülecektir. Dolayısıyla maalesef hep her hikayede karşılaştığımız şey kişilerin kendilerine bir zihin örgüsü içerisinde bir arka bahçe oluşturmalarıdır. Eğer arka bahçenizi sadece kendinizi koruyacak şekilde oluşturursanız, bunca yıllık tecrübeme binaen söylüyorum ki hiç ummadığınız bir zaman diliminde aynı oynadığınız oyunlarla vurulma olasılığınız çok yüksektir. Dolayısıyla burada bizi dinleyen kişilerin düşünmesini istediğim en önemli şey şu: sizin fiziksel olarak bir ilişki kurmanızla sanal bir dünya içerisinde bir ilişki kurmanız arasında hukuk nezdi açısından sonuç anlamında bir fark yok. Sadece birisi daha ağır bir sonuç doğurabilir. Bir zina davası olarak özel sebeple boşanma davası açmanıza imkan verir. Diğeri ise bir genel sebeple boşanma sebebidir ve elbette her ikisinin de sonucunda bir tazminat hakkı doğar.